Maskeli adam, kimse görmeden hareket ediyordu. Bay de Costa'nın saygın evinin arka kapısından başladı işe. Sistematik, soğukkanlı, hiçbir şeyden korkmuyormuş gibi. Üzerinde küçük bir alet seti vardı. Zaman zaman eğilip birini seçiyor, küçük elektrik lambasının titrek ışığında kite bakıyordu. Gürültüden kaçınmak için özenle çalıştı. Kilit açılmadan yarım saat önce kapıyı usulca tuttu ve içeri girdi. Başka kapıları zorlamakta hiç güçlük çekmedi. Evin geniş ana koridoru bile ona direnmedi. Yarım saat boyunca, sessiz ve emin adımlarla arama yaptı. Yemek odası hiçbir şey vermedi. Süslü oturma odası da öyle. Yine de her yeri tek tek, dikkatle taradı. Tablolar hareket etti, gizli köşeler kontrol edildi. Çalışma odasını en sona bıraktı. Şöminede birkaç sigara izmariti buldu. Bunları dikkatle aldı, markayı fenerinin ışığında inceledi, sonra küçük bir kağıda sardı ve yelek cebine koydu. Tüm çekmeceleri açtı, içlerini tek tek inceledi, bulduğu gibi bıraktı. Cebinden çıkardığı tuhaf bir anahtarla çekmeceleri arkasından kilitledi. Sonra merdivenlerden yukarı çıktı. De Costa, ikinci kattaki ilk odayı kullanıyordu. O odanın kapısı merdivene bakıyordu. Sağda ise başka bir kapı vardı. Soyunma odasına, oradan da ana yatak odasına açılan. Ziyaretçi birkaç dakika boyunca ilk kapıyı zorlamadı. Dikkatini sağdaki kapıya verdi. Kolayca açıldı. Kapıda durup dinledi. De Costa alarmları tamir ettirmiş olabilirdi. Ama gecenin sessizliğinde ne bir zil ne bir ses vardı. Kapıyı usulca kapattı. Zemin kalın keçeyle kaplıydı. Ayaklarına galoş geçirme zahmetine gerek yoktu. Bu odada, tüccarın özel kasasının olduğunu biliyordu. Kasayı açmaya hazırlıklı gelmişti. Cebinde yeterli oksijen içeren ağır bir demir şişe vardı, bir başka cebinde üfleme borusu ve kilidi yakmak için gerekli aletler. Cep lambasını açtı. Işığı kasanın bulunduğu yöne çekti, tereddütsüzce. Hemen sonra başparmağı düğmeye kapandı. Işık söndü. Karşısında bir adam duruyordu. Kasaya sırtı dönmüş, yüzü siyah krep bir maskeyle örtülü, elinde ise uzun namlulu bir kolt tabancası vardı. Işığı kapatmasına gerek yoktu aslında. Çünkü o yabancının serbest elinden de anında beyaz bir ışın fırladı. O da aynı donanımla gelmişti. "Aşağı in," diye fısıldadı kasanın yanındaki adam. "Ve ellerini ceplerine yaklaştırma." Hırsızın yapacak tek şey itaat etmekti. Tek kelime etmeden döndü ve odadan çıktı. Diğeri birkaç adım geride takip etti. "Mutfağa," diye fısıldadı ikinci adam. Hırsız sessizce itaat etti. Birlikte büyük, bodrum mutfağına girdiler. İkinci adam kapıyı arkasından kapattı, sonra duvara dokunmadan anahtarı buldu. Bir dakika içinde oda aydınlandı. Ve birbirlerinin yüzüne baktılar. "Sen kimsin?" diye sessizce sordu ikinci adam. "Anonim kalmayı tercih ederim," dedi hırsız. İkisi arasında daha uzundu. Ortadan biraz daha iri bir adamdı. Ve sesinde, suç dünyasının üyelerinde pek beklenmeyen bir kültür tonu vardı. "Yüzünü görmeyi tercih ederim," dedi ikinci adam. Hırsız omuzlarını silkti. "Varoluş," dedi kehanet gibi bir sesle, "tatmin edilmemiş arzulardan oluşur. Doğanın planlamalarında önyargılar. Aman tanrım," diye nefes nefese kaldı diğeri. "Kaptan Talhım," hırsız bir an sustu. Sinirlenmişti, görünüşe göre. "Ben Kaptan Talhım," dedi tuhaf bir gururla, elini maskeye götürerek. "Ama seni tanıman gerektiğini anlayamıyorum." İkinci adam güldü. Alçak, müzikal, içten bir kahkahaydı. "Seni çok iyi tanıyorum," dedi. Talhım bir an mutfak masasının yanında kımıldanarak bekledi, sonra konuştu. "Kartlarımızı masaya koyalım, Til izinli." Şimdi ikinci adamın sırası gelmişti. "Ah evet, seni tanıyorum," diye devam etti Talhım. "İnsanların ellerini hep hatırlarım. Sol elinizin üçüncü parmak boğumu, diğerlerinden belirgin biçimde öne çıkmıştır." Til izinli güldü. "Aramızda epey bir karmaşa yarattık," dedi. "İkimiz de aynı görev için buradayız." Talhım başını salladı. "Kasayı açma zahmetinden kendini kurtarabilirsin. Ben zaten gittim." "Nasıl girdin?" diye sordu Talhım. Dedektif gülümseyerek başını salladı. "Yapabileceğim son şey çıkış yolunu anlatmak olur," diye yanıtladı ustalıkla. "Peki, ne buldun?" Talhım tereddüt etti. "Hiçbir şey bulamadım. Sadece tesisonun burada olduğunu öğrendim. Şöminede birkaç sigara izmariti vardı. Çin malı ve sanıyorum ki..." Til izinli başını salladı. "Bunu bilmek için sigara izmaritine ihtiyacım yoktu," dedi. "Onu çıkarken gördüm.
Birlikte evden çıktılar, kol kola yürüdüler, ön kapıya aralık bıraktılar. Ve tam burunlarının önünden geçtiler. Evin tam köşesindeki, 100 metre ötedeki polis karakolunun önünden. Uzun süre ikisi de konuşmadı. Sonra Tilizinli kontrolsüzce güldü. Uzun, zengin, içten bir kahkahaydı. "Beni hem çok eğlendiriyorsun hem de çok rahatsız ediyorsun," dedi. "Bu, komik bir operaya layık bir durum. Kendi özel amaçlarım için bir eve soygun yapmaya gidiyorum ve karşıma bir hırsız çıkıyor. Üstelik bu benim görevimdi. Beni tutuklaması gerekirdi. Hadi gidip konuşalım," dedi Talhım. "Meraklı bir adamsın," dedi Tilizinli. Kaptan Talhım bunu düzeltmeye değer buldu. Ama, meraklı, kelimesi burada açıkça yanlış kullanılmıştı. Büyük Adams'ın şöminesi neşeyle yanıyordu. Masadaki gölgeli lamba odaya yumuşak bir ışık veriyordu. Dışarıda gün ağarıyordu, nehrin donuk gümüş yüzeyi üzerinde, gelgitin taşıdığı römorkörler ve onların ardından sürüklenen sakar mavnalarla birlikte. Tilizinli'nin Adelphi Terrace'daki odaları, Londra'nın en güzel manzarasını sunuyordu. Ama soğuk bir kış sabahının erken saatlerinde Londra hiç de davetkar değildi. O gece ikisi de uyuyamamıştı. Her birinin dirseğinin yanında, trajediyi anlatan bir deste kağıt duruyordu. Tilizinli, yıpranmış giysileriyle Talham'a baktı. Ona acıyamazdı. Talham'ın özgüveni, kendinden memnuniyeti, acımayı engelliyordu. Şimdi oturmuş, dişlerinin arasında kokulu bir puro, yanında buharlı bir kahve fincanı, bacakları çaprazlanmış, tam bir memnuniyet tablosuydu. "Tabii ki," diye sürdürdü Tilizinli, "tesis onun mezarını bulup aramak istediğini anlıyorum. İtiraf etmeliyim ki çabalarınızı kendi çıkarları açısından değerlendirdiğimde, Çinli dostlarımızdan çok uzaklaşıldığını düşündüm." Talhım başını salladı. "Rüşvetçi eğilimlere alışkın olduğun için," diye başladı. Tilizinli alaycı bir umutsuzlukla ellerini kulaklarına götürdü. "İtalyan olduğumu unuttun mu?" diye sordu. Bu büyük antropolog, hızla ve derinden sevilen ya da hiç sevilmeyen biriydi. Tilizinli, daha önce hiç kimseye bu kadar hızlı ve içtenlikle saygı duymamıştı. Güneyli doğasının cömert nitelikleri, onu bu maceracıyla anlık bir dostluğa itmişti ve bu durum zaman zaman eleştirilere konu olurdu. Tilizinli o dönemde şöhretinin zirvesindeydi. 4. vebayı nadir bir cesaret ve yaratıcılıkla göğüslemiş, adı herkesin dilindeydi. Scotland Yard bile, genellikle yabancılara mesafeli duran o tedirgin kurum, onun karşısında hayranlığa yenik düşmüştü. Oda 673 artık resmi olarak, Bay Tilizinli'nin odası, diye anılıyordu. Ateşi karıştırmak için öne eğildi, kaçan bir közü yerli yerine itti. "Adam zamanında yapacak mı?" diye sordu. 11'e kadar vakti var, dedi Talhım düşünceli bir şekilde. "Ve bir Çinli tamirci 7 saatte çok şey yapabilir." Küçük bir sessizlik oldu. "Şimdiye kadar duyduğum en tuhaf, ama en harika fikir," dedi Tilizinli sonunda. "Dünyada başka hiç kimseden böyle bir şeyi kabul etmezdim. Ama sana inanıyorum." "Tabii ki inanırsın," diye yanıtladı Talhım sade bir şekilde. Tilizinli ona baktı. Sonra ince dudaklarında eğlenceli bir gülümseme belirdi. Talhım ise onu büyük bir ciddiyetle inceledi ve öne doğru eğildi. "Signor Tilizinli," dedi, "servet kazanmak, çoğu zaman kişinin öz saygısını zedeler. Ben milyoner bir hırsız olarak değil," diye vurguladı parmakları masaya vurarak, "ölü çağların sırlarını gün yüzüne çıkaran bir dahi olarak görüyorum kendimi. Tesis onun mezarında bana en yüksek mekanik mucizeyi göstereceğinden eminim." Sürekli hareket. Yüzü gerilmişti. Gözlerinde bir ışık yanıyordu. "Tüm bu mekanik cihaz hikayesi," diye hızla devam etti Talhım. "Bunlar, sonsuza dek akan hızlı gümüş nehirler gibi, sonsuz karmaşıklık içinde. Makineler, evet, hazine az ya da hiç olmayabilir. Ama o cihaz, mimarların kemikleri kadar kesin bir şekilde orada, uçurumun dibinde gizlidir." Ayağa kalktı ve odada kısa, gergin adımlarla yürümeye başladı. "Ama diyelim ki," diye sordu Tilizinli, "mezarı açtığında hiçbir şey bulamadın. Cihaz yoktu, nehirler kuruydu ve geriye sadece hazine kalmıştı." Talhım bir an düşündü. "Hazineyi alırım," dedi etkileyici bir sesle, "sonra mezarı saygıyla kapatır ve uzaklaşırım." Tilizinli güldü. Uzun, zengin, saf bir kahkahaydı ve diğerinin azarlayıcı bakışı bile onu durduramadı. "Seni seviyorum," dedi Tilizinli. "Ve eğer görevim engellemek olmasaydı, aramalarında sana yardım etmekten büyük zevk alırdım."
10 dakika sonra, ikisi de sandalyelerinde uyuklamaya başlamıştı. Bu, gerçek bir dostluğun verdiği rahatlığın kanıtıydı. Saat 10'da Tilizinli uyandı. Parlak kış güneşi odayı doldurmuştu. Masadaki büyük lamba hala yanıyordu. Onu söndürdü. Gözleri hala kapalı olan Talham'a baktı. Bacakları açılmış, elleri pantolonunun ceplerine gömülmüş, çenesi göğsüne düşmüştü. Tilizinli sessizce odanın karşısına geçti ve dışarıya baktı. Aşağıdaki terasta 2 esnaf arabası komşu kulübe mal teslim ediyordu. Fransız pencerelerini kapattı, sonra döndü ve elini Talham'ın omzuna bıraktı. Talham anında uyandı. "Bir sorun mu var?" diye sordu, diğerinin yüzünü görünce. Tilizinli başını salladı. "İkimizin de hayatta olması, hiçbir şeyin yanlış gitmediğinin kanıtı," dedi. "Şömine rafına bak." Talham gözlerini kaldırdı. Rafta, 2 Tanagra heykelciği arasında küçük, kare, siyah bir kutu duruyordu. Bir çay kutusu büyüklüğünde ama görünüşünden çok farklı bir şeydi bu. Kutunun üzerinden yaklaşık 20 santimlik bir fitil sarkmaktaydı ve ucun siyah yandığı görülüyordu. "Şöminedeki kül, açıkça birleşmiş," dedi Tilizinli, diz çökerek. "Acaba yanmayı ne durdurdu?" Küçük ipi bir büyüteçle dikkatle inceledi. "Bu kan," parmağıyla yanmış yerin yanındaki bir lekeyi gösterdi. "Bunu buraya koyan adamın elleri kandı. Muhtemelen girişte bir yere kesti kendini." "Peki o nerede?" Odanın kapısına yürüdü, kapıyı açtı ve sahanlığa geçti. Buradan başka bir odaya giden kapı vardı, içeri girdi. Bir depo odasıydı ve kilitli olması gerekiyordu. Ama yerde kırık metal parçaları yatıyordu. "Modern bir pense ile kırılmış," dedi Tilizinli onaylayarak. "Temiz iş. Kilide dokunma, ara sıra parmak izi çıkar. Pencere açık. Hımph. Şeyin nereden geldiği belliydi. Kıl payı kurtulduk," dedi Tilizinli. "O da öyle," dedi Talham. Talham, öğleden sonra bir toplantıya katılma fikrine kapılmıştı ve bunu Tilizinli'ye önerdi. Bu, dedektif için küçük bir utanç kaynağı oldu. "Tilizinli," dedi, "medeniyetin bize yüklediği görevlerden biri sosyal fırsatları değerlendirmektir." Bunun ardından, kendisi ve dedektif için bir davet kabul ettiğini açıkladı. Tilizinli şarkı söylemek ya da salon şakacılığı yapmak için çağrıldığını hayal etti ve aceleyle özür dileyerek çıkmaya hazırlandı. "Gelmelisin," dedi Talham ciddiyetle. "Belki sana danışmadan bu daveti adına kabul ettiğim için sınırı aştım. Ama eğlenirsin. Bayan Smith olağanüstü bir cazibe sahibi, çok az kadında bulunan bir yetenek bu. Ve bilimsel çabayı gerçek değeriyle takdir eden ender insanlardan. Bunlardan." Tilizinli, hanımefendinin Talham'a iyi bir izlenim bırakmak için özenle hazırlandığını anladı. Dedektif tereddüt etti. Sıkılacağını biliyordu. Ama dürüst olmak gerekirse, Talham'ın, toplum denen o belirsiz alanda nasıl davrandığını merak ediyordu. Bayan Smith'in Bayswater'da küçük bir evi vardı. Bayswater'ı Mayfair'e bağlayan uzun yollardan birindeydi bu ev ve Mayfair'e yaklaştıkça evler giderek daralıyor, birbirine sıkışıyor, modası geçmiş sokağın ucunda boğulur gibi duruyordu. Bayan Smith partilere tutkundu ama hiçbir zaman gerçekten mutlu değildi. 2 misafiri inletirken diğerleri de içerliyordu. Küçük sosyal çevresinin biraz kalabalık olması bu durumu kaçınılmaz kılıyordu. Bayan Smith'in düzenli misafirleri evi iyi tanır, köşeleri ve nişleri bilirdi. Ama hem Talham hem de onun tereddütlü arkadaşı, dar koridorda 6 erkekle birlikte palto askısı aramak zorunda kaldı. Oturma odası 1. kattaydı. Merdivenler biraz dardı. Bu yüzden Bayan Smith misafirlerini banyonun kapısına sırtını dayayarak karşılıyor, yanlarından geçerlerken kötü oturan bir uşak gibi el sallıyordu. Hiçbir ismi unutmadığıyla övünürdü ve bu konuda kendini Kral Edward ile aynı kefeye koyardı. Gerçekten de, kendisiyle kraliyet ailesinin çeşitli üyeleri arasında zaman zaman şaşırtıcı benzerlikler keşfederdi. Küçük oturma odası bunaltıcı derecede kalabalıktı. Tilizinli, kalabalığın arasında ilerlemeye çalışırken merak ediyordu. Bayan Smith bu kadar kalabalık ve görkemli bir genç kadın topluluğunu nasıl bir araya getirmeyi başarıyordu? İçeri girer girmez kapının yanındaki oturma odasından gizlice kaçtıklarından kuşkusu yoktu. O tanıdık gerçeksizlik havası vardı. Sosyal asalaklarca ısırılmış insanların küçük salonlarında sık sık hissedilen o his. "Bana Bay Tinker dedi Talham'ın sesi diğerinin kulağına. Sözleri neredeyse utançla titriyordu. Tilizinli onu yatıştırmaya çalıştı. "Bana da Phillips dedi," dedi gülümseyerek. "Ama bildiğim kadarıyla bu benim adım değil."
Yılda binlerce kişiyi ağırlayan bir ev sahibinin hafızasında küçük boşluklar olmasına hoşgörüyle bakmalısın. Talhım sessiz kaldı. Ama içten içe gerçekten sinirlenmişti. Salonun bir ucunda kalabalık en yoğundu ve iki adam, kalabalıkta erkekleri kendine çeken o içgüdüyle oraya yöneldi. "Buranın çekiciliği ne?" diye homurdandı Talhım. "Ne yazık ki," diye devam etti, cevap beklemeden, doğanın sunduğu tüm zengin hediyelerle birlikte, küçük ve havasız bir oturma odasını, yapay neşenin uyarıcısını tercih eden çocuklar ve erkekler var. Küçüklük. Anlamsızlık. Düşün ne kadar boşuna bir çaba. Tam bu sırada, kalabalığın arasında bir açıklık oluştu. Ve Tilizinli, hayatında ilk kez Von Year'li gördü. Şöminenin yanında duruyordu. Yanında kısa boylu genç bir kız vardı. Onu dinliyordu. Ama yüzünde hafif bir sıkıntı izi vardı. Saçları mükemmel biçimde şekillendirilmişti. Altın kahverengi bir kütle gibiydi ve üzerinde donuk altın renkli küçük bir taç vardı. Tilizinli, taçlı bir kraliçeye bakıyormuş gibi hissetti. Gururlu ve dik duruyordu, çenesini hafifçe eğmiş, konuşana bakarken gözlerinde en küçük bir küçümseme vardı. Elbisesi düşük boyunluklu, oldukça sadeydi. Siyah kadife, tam bir uyum içinde. Boynunda 3 sıra taklit inci. Kolları dirseğe kadar çıplak, beyaz ve güzel biçimliydi. Elleri beklenenden büyüktü ama zarifti. Bileğinde tek bir sade altın bilezik, taktığı tek mücevher. Tilizinli Talham'a baktı. Talhım kıza bakıyordu. Dudakları aralanmış, gözleri kocaman açılmış, başı hafifçe öne uzanmıştı. Başka bir anda bu manzara eğlenceli gelebilirdi. Ama Tilizinli o bakışı daha önce görmüştü. O garip samimiyet ve yoğunluk, hayatın büyük sorunlarıyla yüzleşirken taşınan o bakış. Talhım bakmaya devam etti. Ve kız, bilinçaltında bu göz kırpmayan bakışın farkına vardı. Çünkü başını çevirdi ve ona baktı. Bir an öylece durdular. Birbirlerine baktılar. Sonra Tilizinli, kızın yüzüne narin bir pemberin yayıldığını gördü ve Talham'ın kolunu yakaladı. "Beni tanıt," diye mırıldandı ve "kabalığım için özür dile." Talhım, herhangi bir öneriye değil, içsel bir dürtüye uyarak ilerledi. Kız, elini açık bir şekilde uzattı ve Talhım'ı aldı. Tilizinli'ye göre onu, utanılacak kadar uzun süre tuttu. Talham'ı sosyal labirentin içinde yönlendirme sorumluluğu, onu sinir bozucu bir duruma düşürme riskini beraberinde getiriyordu. "Sizi tekrar gördüğüme sevindim, Kaptan Talhım," dedi kız, sesi göz kamaştırıcı ve gülümsemesi 2 sıra inci gibi parlaktı. "Seçkin misafirleri pek sık ağırlamıyoruz." Bunu nazik ama hafif alaycı bir tonla söylemişti. Ama Talhım her zamanki gibi çok ciddiydi. "Hakkımda ne düşünürseniz düşünün," dedi, "beni seçkin biri olarak görmemelisiniz. Umarım Bayan Yale, bizim arasındaki yapay engellerin gerçek bir yakınlaşmayı önlemesine izin vermeyiz." Kız şaşırmıştı. İlk söylediği şey sıradan bir nezaket gereğiydi. Talhım ise çoktan farklı bir boyuta geçmişti. Hızla Tilizinli'ye döndü ve onu annesine tanıttı, ani modanın kurbanı olmuş giyimiyle bir hanımefendiydi bu. Bayan Smith, her toplantıda misafirleri birbirine, karıştırma, dediği süreci sürdürüyordu. Yavaş yavaş kalabalığın içinde ilerliyordu, burada bir baş sallama, orada bir gülümseme, bir yorum ve ardından bir iz bırakıyordu. Talham'ı buldu ve onu nazikçe ama kararlılıkla alarak götürdü. Tilizinli hedefine ulaştığını anladı. Von Year'lin üvey annesiydi bu kadın ve uzun zaman önce çoğunluğa katılmış cesur bir albayın ikinci eşiydi. Bayan Smith, onları yarı çalışma odası yarı boudoir olan odasına götürdü. Her yer rulo üstü masalar ve Liberty süs eşyalarıyla doluydu. Kendini titiz bir iş kadını olarak tanımlardı. Bu da rakamlarla sürekli boğuşmak, komisyoncusuyla arada anlaşmazlığa düşmek ve bankasıyla trajik yazışmalar yürütmek anlamına geliyordu. Talham'ı bu yuvaya götürdü ve geçirdikleri saatte kızın geçmişini, maddi durumunu öğrendi, her şeyi kendi ayakları üzerinde olduğundan çok daha iyi tanımış olarak ayrıldı. Geri döndü ve Tilizinli'yi kurtardı, o da artık gözyaşlarının eşiğinde sıkılmıştı. Talhım çok önemliydi, çok gizemli. Tekrar kalabalığın arasına daldı ve Von Year'lı buldu. Onu görmüş olabilirdi. Her neyse, Tilizinli onun çaresizce etrafa baktığını, sonra korkmuş bir bakışla ona döndüğünü gördü. "Gerçekten gitmek zorunda mısınız, Kaptan Talhım?" Talhım gerçekten gitmesi gerektiğini söyledi. Neden gitmesi gerektiğini, önünde ne kadar çok iş olduğunu, bu işlerin kaderler üzerinde nasıl bir ağırlık taşıdığını anlattı.
Nesiller geçecek, doğmamış kaderlerin terazide titrediğinden bahsetti. Sosyal yükümlülüklerin sert ekonomik gerçekliklerin önünde boyun eğmesi gerektiğini vurguladı. Kız onu son kez görüyordu sanmıştı, yanılıyordu. Talham'ı tanımıyordu. Konuşmaların herkesin önünde yapıldığı insanlar her zaman kendilerini aptal hisseder. Yine de veda ederken Talham gitmek için döndü, sonra söylemek istediği birkaç şeyi hatırladı ve neredeyse geri dönüyordu. Otele dönene kadar aklından tek şey geçiyordu. O harika gözler, o zarafet, o muhteşem ses. Sonra Tilizinli ona anlattı, ölen bir piyade albayının kızıydı. Babası, 20 yıl boyunca dünyanın çeşitli köşelerinde görev yapmış, aktif hizmetten kaçınmış ve sonunda bir milis deposunun komutasını almıştı. Az bir maaşla, üvey annesiyle baş başa bırakmıştı kızını. Bunlar altında Talham'ın, İngiltere'nin savaş yaralarını taşıyan çocukları, hakkındaki destanı biraz tutarsız kalıyordu. Bayan Yale, dedi etkileyici bir sesle, harika bir kadındı. Harika bir iş kadını. Umarım Von onu miras almıştır. Talham kendi dünyasını beğendirmek için uğraşırken, Bayan Smith ona yatırımlarıyla ilgili tavsiye istedi. Bu, yaşlı hanımların orta yaşlı ve kel hayranlara uyguladığı ince bir iltifat biçimiydi, fiziksel cazipliğe değil, iş becerilerine saygı göstermek. Etkili ve karlı bir ikameydi. Ama Talham orta yaşlı değildi ve bu iltifatın zehri sistemine daha da derinden işledi. Li Dağı Keşif Sendikası'nda 5000 hisse devrediyorum, dedi. Tilizinli kolayca sarsılmazdı. Ama şu an nefesini tuttu. Li Dağı, diye inanamayarak sordu. Li Dağı Keşif Sendikası, dedi Talham kararlılıkla. Ama böyle bir şirket yok ki, diye itiraz etti diğeri. Talham ona hafifçe üzgün baktı. Hayatımın temel unsurlarından birini atlayan şeylerden biri bu, dedi. Sosyal yaşam, itiraf etmeliyim, olağanüstü kadın hisselerden ve tahvillerden bahsedene kadar aklıma gelmemişti ki böyle hisseler benim adıma kayıtlı değil. Etkileyici bir duraklama yaptı. Tarihin büyük olayları, anlık bir ilhamla mı doğmadı? Ben orada otururken, o mükemmel donanımlı çalışma odasında, Li Dağı keşfi ortaya çıktı. Not almalıyım, o mobilya düzeni harika. Yani, dedi Tilizinli çaresiz bir gülümsemeyle, hisse vermek için şirketi kendin mi yarattın? Şirketi ben kurdum, diye onayladı uzun adam, tam bir ciddiyetle. Yağmurlu ve berbat bir geceydi. Sokaklar tiyatroya taşınan arabalar ve taksilerle dolup taşıyordu. Islak kaldırımlarda gazeteciler iyi iş çıkarıyordu, hava kötü olsa da. Her haber ilanı tek bir konuyla ilgiliydi, Londra'nın kalbinde, bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından işlenen gizemli bir cinayet. Çin Büyükelçisi'nin olması genel ilgiyi daha da artırıyordu. Büyük imparatorlukta garip ve gizemli bir şey vardı, hayal gücüne hitap eden bir şey. Basın köşeleri bundan besleniyor, trajediyi çevreleyen gizem duygusu her satırda derinleşiyordu. Londra'da neredeyse hiç polis karakolu yoktu ki o gece bir Çinliyi sorgulamasın, cinayet gecesi nerede olduklarını açıklamalarını istesin. Evening Megaphone, Londra'nın en girişimci akşam gazetesi, bir şekilde ritmi yakalamıştı. Çünkü bu tek gazeteydi Büyükelçinin suikastıyla sonuçlanan intikamın iç gizemini aydınlatmaya çalışan. Büyük, kalın harfli bir dergi, diyordu gazete. Trajediyle ilgili pek çok ilginç ve önemli gerçek var, bugüne kadar başka hiçbir yerde yayımlanmamış. Temsilcimiz, İngiltere'de birkaç yıldır yaşayan genç ve varlıklı Çinli beyefendi Bay Tesiso ile uzun bir sohbet yapma fırsatı buldu. Bay Tesiso, Çulunk valisinin oğlu, büyük ve kalabalık bir bölgenin yöneticisi. Şu sıralar bu şehirde anayasa hukuku üzerine eğitim alıyor. Bay So, yakışıklı, etkileyici görünümlü genç bir adam, temsilcimizi Piccadilly'de karşıladı. Neyse ki İngilizceye tam hakim olduğundan, getirdiğimiz tercümana gerek kalmadı. Sana anlatamam, dedi Bay So, ölümüne ne kadar üzüldüğümü söyleyemem. Aziz Yakup Sarayı'nda saygın İmparatoriçe Dowager'ı bu kadar ustalıkla ve layıkıyla temsil eden asil prensi. Prens, bildiğiniz gibi büyük bir antika meraklısıydı ama aynı zamanda güçlü siyasi görüşleri olan biriydi ve bu görüşlerin çoğu vatandaşlarımızın çoğunluğu tarafından benimsenmiyor maalesef. Kendisi gerici olarak tanınıyordu, diye devam etti ve Çin'deki pek çok gizli toplumun düşmanlığını kazanmıştı. Onların kaldırılması için büyük çaba gösterdi. Ama gizli topluluklar gerici bir hareket değil ki, diye itiraz etti temsilcimiz. Bay So gülümsedi. Avrupalıların bakış açısından konuşuyorsun, dedi.
Çin'de, mevcut durumu değiştirmeye çalışan herkes gerici sayılır. Bu Doğu'nun bakış açısı. Cinayeti bir toplumun işlediğini mi düşünüyorsunuz, diye sordu temsilcimiz. Bay So başını salladı. Bir bağlantı olduğunu düşünüyorum, dedi. Özellikle Büyükelçinin görevden alınma sebebiyle doğrudan ilgili bir bağlantı. Soygunun cinayet amacı olduğu öne sürülüyor, dedi temsilcimiz. Büronun arandığı ve değerli belgelerin çalındığı iddia ediliyor. Bay So bu teoriyle kesinlikle ayrılıyordu. Buna inanmıyorum, dedi. Onu öldürenler, Çin'den buraya gelmiş ve belki de geri dönüş yolundaki kişilerdir. Tek amaçları yok etmekti ve eğer belgeler çalındıysa, bu belgeler Prensin toplumları bastırma kampanyasıyla bağlantılıydı. Girişimci gazete devam ediyordu. Her Çinlinin bu suça duyduğu nefret ortadaydı. Gazetemize pek çok Çinli vatandaştan suçluyu bulmaya yardım etmek için teklifler geldi. Röportajı kolaylaştıran tercüman da bunlardan biriydi. Ve röportaj tamamlanır tamamlanmaz ortadan kayboldu. O günden beri ofisimizde görünmedi. Evening Megaphone bu satırları yayımlarken, tercüman işte tam o anda röportaj yapıyordu. Kendi girişimciliğini ve alçak gönüllülüğünü öven gazetenin satırları, suite'in en küçük odasında hayat buluyordu. 3 vatandaşın desteğiyle oturmuş, sigarasını içiyor, monoklünü gözüne takmış, küçük bir demir yatağa bilekleri bağlanmış, ayakları iki yana açılmış bir Çinliye bakıyordu. Öncelikle, dedi, neden buraya geldiğini, seni kimin gönderdiğini ve ne istediğini bana anlatacaksın. Tanrım, diye inledi yataktaki adam, her şeyi anlattım sana. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Yüzü solgundu, yorgundu. Alın ter içindeydi, gözlerinde korku parıldıyordu. Bana söyleyeceksin, diye tekrarladı diğeri sakin bir sesle. Seni kim gönderdi, neden geldin ve sana ne yapılacağı söylendi. Yanında kayıtsızca pipo içen adama başını salladı. Adam eğildi ve esirin parmaklarını saran tuhaf biçimli yapının vidasını yarım tur çevirdi. Yataktaki adam boğazında yükselen çığlığı zor bastırdı, çünkü Çinli adam üzerine eğilmiş, ağzına tıkaç sokmaya hazır bekliyordu. Bana söyleyeceksin, dedi monoton bir sesle. Neden geldin? Seni kim gönderdi? İşin ne? Efendim, diye fısıldadı adam, bildiğim her şeyi anlatacağım. İşkenceciye başını salladı. Vida gevşedi. Ona su verin, dedi. Görevli bardağı adamın dudaklarına götürdü. Açgözlüce içti. Efendim, toplumum tarafından gönderildim. Ekselanslarınızın bildiği gibi. Cennetin bayrak taşıyıcıları, topluluğu. So başını salladı. Ekselanslarınızın bu konuda ne düşündüğünü öğrenmek istediler. Kime rapor verecektin, diye sordu So. Adam tereddüt etti. Sorgulayıcısı, esirin elinin vida içinde durduğuna dikkatle baktı. Bu yeterliydi. Adam bir isim söyledi. So onu tanıdı. Londra'nın doğu yakasındaki bir Çin pansiyonunun bekçisiydi bu kişi, kendi ajanı olarak tanıdığı, bayrak taşıyıcılarının elemanı. Von Yale, annesiyle alışveriş yaparak yorucu ve yoğun bir gün geçirmişti. Kendine sık sık tanıdığı bir rahatlama değildi bu. Bayan Yale alışverişi çok ciddiye alır, 5 şilinlik bir fırsat için saatlerce uğraşır, başkalarının hiç uğramadığı bölümlerde fiyatsız ve isimsiz yabani ot etiketli ürünlerin peşinden giderdi. Akşam yemeğinden sonra Bayan Yale yorulduğunu ilan etti. Günün getirdiği yorgunluk, annenin bütün enerjiyi tek başına harcadığını ima ediyordu. Yatağa gitti. Von'un önünde yarım düzine mektup bıraktı. Bayan Yale'in çeşitli kişilere yazdığı, hesap ödeyemediği için üzüldüğünü belirten ama, gelecek ay, vaat eden, sorumlulukları temizlemekle kalmayıp himaye kapsamını genişleten mektuplardı bunlar. Von'un öz saygısı, bu mektupları biraz yumuşatmaya itti. Geleceğe karşı daha az iyimser, şimdiye karşı daha az belirsiz bir ton benimseyerek kaleme aldı onları. Saat 11.30'da işini bitirdi, annesinin adını imzaladı, mektupları zarflara koydu ve koridor masasına bıraktı. Evde alışılmış turunu yaptı. Hizmetçi çoktan yatağına çekilmişti. Odasına bunaltıcı ve tedirgin bir hisle döndü. Ruh halinin nedenini tam olarak açıklayamıyordu, kendine bunun sadece fiziksel yorgunluk olduğunu söyledi. Soyundu, yatağa atladı, ışığı kapattı ve kafası yastığa değer değmez uyudu. Ne kadar uyuduğunu bilemiyordu. Ama bir şey onu aniden uyandırdı. Oda karanlıktı, tek ışık aşağıdaki sokak lambasının soluk yansımasıydı. Tamamen uyanıktı ve mantığı ona şunu söylüyordu, olağan dışı bir gürültü olmadan bu kadar ani uyanmazdı. Hareketsiz yattı, dinledi. Uzun süre hiçbir şey duymadı, hiçbir şey görmedi.
Sonra, bir anlığına, oda içinde küçük bir ışık çizgisi belirdi. Bileğini yakalamadan önce el geldi. Uzun, kemikli bir el, ağzını kapattı. "Sessiz ol," dedi bir ses kulağında. "Ses çıkarırsan öldürürüm seni." Boğazını bir sıkışma doldurdu. Korkudan felç olmuştu. Ne irade vardı içinde ne de bağırma gücü. Sonunda sesini buldu. "İstediğini al ve git," dedi. "Mücevherlerini nerede saklıyorsun?" diye sordu onu tutan adam, alçak bir sesle. Trajik duruma rağmen Von'un yüzünde bir gülümsemenin hayaleti belirdi. "Büromun en üst çekmecesinde," dedi ve belki de, "oldukları gibi," diye ekleyebilirdi. Ama mizah anlayışı bile bu anın ağırlığını kaldıramazdı. Adam anlaşılmaz bir dilde mırıldandı. Odada ikinci bir kişi olduğunu, iki kişi olduklarını anladı. Sonra, mide bulandırıcı bir farkındalıkla anladı ki bu dil Çinceydi. Çekmeceyi açarlarken yumuşak sesleri duydu, eşyaların üzerinde dönen fenerin ışığı. Sonra omuz üstünden kısa kelimeler. "Kalk," dedi yanındaki adam. Başka seçenek yoktu. Yataktan kalktı. Her uzuv titriyordu. Karanlığa minnettardı, tehlikenin tam boyutunu görmemesine yardımcı oluyordu en azından. "Bir bilezik var bir yerde," dedi ilk konuşan adam. "Sana genç de Costa tarafından verildi." "Şimdi nerede?" Kız cevap vermedi. Talham'ın oyunu ortaya çıkmıştı ve kendini bunun bir parçası olduğu için suçlu hissediyordu. "Elimde değil," dedi. "Kimde?" Ses keskin ve otoriterdi. "Kaptan Talham'da," dedi, sonra duraksadı. O garip adamı ele vermişti. Onun için özel bir şey ifade etmiyordu. Ama tehlikenin ortasında bile, söylediği sözcüklerin onu tehlikeye atabileceğini anladı ve pişman oldu. Kısa bir sessizlik. "Kıyafetlerini giy," dedi adam. "Neden?" diye şaşkınlıkla sordu. "Tartışma. Karanlıkta giyinebilirsin. Kıyafetlerini giy. Eğer yapamazsan ışığı açarım." Karanlıkta kıyafetlerini arayıp giyindi. Minnettardı buna. Adam kapıya doğru yürürken kolunu bıraktı. "Unutma," dedi, "alarm vermeye kalkarsan anında ölürsün. Bu evde erkek yok bildiğim kadarıyla. Kaptan Talham, ona güveniyor olabilirsin. Ama şu anki durumundan haberi yok. Seni buradan götüreceğim ve yemin ederim zarar görmeyeceksin. Sözüme inanacak mısın?" "Başka seçeneğim yok," diye yanıtladı kız. Titreyen elleriyle üstüne kıyafetleri geçirdi. İki Çinlinin önünde giyindiğini, ilk konuşanın mükemmel İngilizcesine rağmen Çinli olduğunu düşünmek için zihninde yer yoktu şu an. Gardıroptaki ağır pelerini üzerine çekti. Saçlarını başının üzerinde düğümledi, bulabildiği şapkayı geçirdi. "Annenle hizmetçiyi de dahil edebilirim," dedi adam. "O zaman sadece seni değil, alarm vereceğin kişileri de yok ederim." Onu annesinin kapısının önünden, merdivenlerden ve sokağa çıktı. Kapıdan birkaç adım ötede bir otomobil bekliyordu. İkinci adam öne geçti, bir işaretle araba yolun karşısından kapıya yaklaştı. Onu içeri ittiler. İki adam da atladı arkasından. Von Yale o kısa ama sarsıcı yolculuğa başladı, kariyerinin henüz görmediği türden bir macerayı yaşayacaktı. Araba gözden kaybolurken, köşeyi dönen bir taksi hızla geldi ve Bayan Yale'in evinin önünde durdu. İki adam dışarı fırladı ve doğrudan kapıya yöneldi. Önde gelen Tilizin'iydi. Elini kapıya koydu ve kapı içeri açıldı. Solgun yüzlü Talham'a döndü. "Aman tanrım," dedi. Buradaydılar. Cebinden tabancasını çekti ve merdiveni 2 basamak atlayarak çıktı. Talham ışık düğmesini bulmuştu. Tilizinli, en iyi yatak odasının arka tarafta olacağını ve Bayan Yale'in orada yattığını tahmin etti. Kapıyı çaldı. "Kim var?" diye boğuk bir ses geldi. "Lütfen açın," dedi Tilizinli. "Polis memuruyum, sizi acilen görmem gerekiyor." Bayan Yale dedektifin lambasının ışığına çıktı. Mutsuz bir görünümü vardı. "Kızınız hangi odada?" diye sordu Tilizinli. Talham'ı utanmış bir gülümsemeyle tanıdı. "Yan odada." Yolu gösterdi ve kapıyı çaldı. Ama çalmaya gerek yoktu. Kapı yarı açıktı zaten. Tilizinli içeri girdi, Talham da peşinden. Kızın güvenliğini düşünmekten başka şeye vakit yoktu. Yatak boştu. Elini yatağa koydu. Hala sıcaktı. Açık çekmecelere hızla göz attı. Ziyaretçilerin varlığı her yerden belliydi. Kaybedecek vakit yoktu. "Kızınız kaçırıldı," dedi. "Hizmetçileri uyandır. Sana polis yollayacağım." İki adam tekrar sokağa çıktı. Tilizinli taksinin lambasını aldı ve yolu inceledi. Yarım saat önceki keskin yağmur toprağı yumuşatmıştı ve diğer araçların izleri açıkça görülüyordu. Lambayı tutarak koştu. Ana caddeye çıktı, kuzeye ve güneye baktı.
Arabanın hangi yöne gittiğine dair hiçbir iz yoktu. Yolu geçti. Taksi peşinden geliyordu. İşte, geniş lastik izi düz devam ediyordu. Portland Place'e gideceklerdi. Bu sırada bir polis göründü. Till izinli ona emir verdi. Adam Curzon Street'e doğru koştu. Taksi ilerledi. Portland Place'in kesiştiği noktada yavaşladı. Sokaklar yeni yıkanmıştı. Bu büyük yolda kesin bir iz bulmak zordu. Ama Till izinli aramaya devam etti ve arabanın hangi yöne saptığını gösteren yeterli izi buldu. Oxford Sirk'indeki bir polis onu görmüştü. Doğuya dönmüş, Oxford Street boyunca Holborn'a doğru düz gitmiş. "Hızlan," dedi Till izinli sürücüye. "Tek şansımız onları yakalamak." Sessiz Talham taksiye bindi. "Kendimi asla affetmeyeceğim," dedi iri adam. Elleri birbirine kilitliydi, yüzü taş gibiydi. "Dostum, bu senin suçun değil." Till izinli elini omzuna koydu. Gerçek bir sevgi vardı bu harekette, bu eksantrik devi seven, geleneklere kayıtsız bu insana duyulan gerçek bir saygı. "Bu lanet olası bilezik," dedi Talham acıyla. "Tüm o servet ve sırlar, bir kişinin acısının tazminatı olamaz." Till izinli cevap vermedi. Aniden fark etmişti. Bu adam, dünyanın son insanı olarak hayal edeceği türden değildi. Ama Talham'ın sesindeki gerilim, köşeye sıkışmış oturuşu, derinden konuşuyordu. Holborn Bars'ta bir şehir polisi hızla doğuya geçen bir arabayı görmüştü. Daha ileride, Mansion House yakınlarında bir devriye onları Grace Church Street'e yönlendirdi. Tower Hill'de izi kaybettiler. İki araba neredeyse aynı anda gelmiş olmalıydı. Biri köprüyü geçip güneye inmişti, diğeri doğuya devam etmişti. İkisi de birbirine benziyordu. Till izinli bir ikilemde kaldı. "Doğuya gideceğiz," dedi kısa bir tereddütten sonra. Daha olası yol o. Ama taksi, boş bir arabayı takip ediyordu. Sabahın erken saatlerinde Harvey'e yük taşıyan bir arabanın peşine düşmüştü. Von Yale, şehirdeki o çılgın kovalamaca sırasında sessizce oturmuştu. Bir keresinde dehşetle yarı ayağa kalktı, kendini arabadan atmayı düşündü. Sonun eli onu hemen yakaladı. "Öldüreceğimi söylediğimde, ciddi olduğumu bilmelisin," dedi hızla. "Sessiz kalırsan zarar görmezsin. Sana söylüyorum, seni sadece bilezik için rehin tutuyorum." Arkadaşın bir kadının tehlikede olduğunu öğrendiğinde tereddüt etmez. Sözleri onu biraz rahatlattı. Korkularını kelimeye dökmeye cesaret edememişti zaten. Araba Tower Hill'in çevresinden döndü ve tam Till izininin 10 dakika sonra durmaya mahkum olduğu yerde yavaşladı. Ama doğuya gitmediler. Köprüyü geçip Tooley Street'e inen yokuştan hızla aşağı indiler, döndüler ve Deptford yolunu takip ettiler. Yol, Surrey kanalının kuzey kıyısına paralel bir sokağa ulaşana kadar devam etti. Ve buraya saptılar. Bu, eski iskele girişlerinin, harabe depoların ve ahırların dizildiği bir sokaktı. Araba, alçak çatılı eski bir binanın önünde durdu. Refah dolu günlerinde bir taş tüccarının iskelesi olan bir yapıydı bu. Araba durur durmaz, duvardaki bir kapı açıldı. So sigarasını söndürerek çıktı ve kızı neredeyse sürükledi, yarı taşıyarak içeri götürdü. Araba anında uzaklaştı, kapı arkasından kapandı. Tam bir karanlıktı. Küf kokusu, ıslak taş, mekanın havası onu soğuk bir korku ile doldurdu. "Buradan," dedi So. Onu o harabe kulübeden geçirdi. Sonunda bir kapı açıldı ve iki sallanan yağ lambasıyla aydınlatılmış bir oda ortaya çıktı. Kötü döşenmiş bir yerdi. Bir masa, birkaç sandalye, bir köşede kırık ızgarada yanan bir ateş. Biri oraya bir konfor hissi yaratmaya çalışmıştı. Yerdeki halı karesi, masa örtüsü, bunlar açıkça yeni satın alınmıştı, dükkan kırışıkları hala belliydi. Kız odaya tek başına girdi. So kapıyı kapattı ve döndü. Şimdi maskenin ardından, batılı görünümlü bir yüzle karşılaştı. Sadece mumsu bir maske değildi bu, yüzün üst kısmını ağza kadar örten bir şeydi. Renkler o kadar ustaca harmanlanmıştı ki gerçeğin nerede bittiği, yapayın nerede başladığı belli olmuyordu. Adamı Avrupalı gösteriyor, hatta tahammül edilebilir ölçüde yakışıklı yapıyordu. Kapıyı kilitledi ve ona döndü. "Burada kal, Bayan Yale," dedi. Arkadaşım konusunda tatmin olana kadar. Elini geniş bir hareketle salladı. Bu oda, bir zamanlar müdürün çalışma odasıydı. Biraz lüks donanımlı. Küçük bir kapı açtı. "Burada bir banyo var," dedi. "İhtiyacın olan her şeyi bulursun." "Beni ne kadar tutmayı düşünüyorsun?" diye sordu. İlk tutarlı sorusuydu. Omuzlarını silkti.
Bu tamamen arkadaşının isteklerimi karşılamaya ne kadar istekli olduğuna bağlı, dedi. Çok ağır bir suç işlediğinin farkında mısın, dedi kız. Bunun için cezalandırılacaksın. İnce dudaklarında bir gülümseme belirdi. İngiltere ceza hukuku hakkında senden çok daha fazla bilgim var, dedi soğukkanlılıkla. Aldığım tüm risklerin farkındayım. Ve bu ek risklere, hayatımı kaybetme riski dahil, hazır olduğum için, küçük tehlikeler sayılmaz. Başka bir kelime etmeden onu terk etti. Ayak sesleri uzaklaşana kadar bekledi. Sonra iki odayı hızla inceledi. Oturma odasından küçük bir yatak odasına açılan bir kapı vardı. Titizlikle temizdi. Çarşaflar en ince ketenden, yastık tüydendi. Diğer mobilyalar da zevkliydi. Küçük bir pencere vardı. Ağır parmaklıklı, opak camla kaplı. Buradan küçük bir iskeleye bakıyordu, yardım beklenemezdi o yönden. Banyoda da küçük bir pencere vardı, o da iskelenin bir köşesine açılıyordu. Oturma odasının doğal ışığı yoktu, ta ki başını kaldırıp tavanı görene kadar. Büyük bir tavan penceresi. Küçük yatak odasına döndü. Fırça ve tarakların sağlandığını gördü, biraz memnuniyetle, biraz rahatlayarak. Saçını düzeltti, yüzünü banyoda yıkadı. O gece uyumak söz konusu değildi. Ama bu onu cesaretlendirdi de. Kaçırıcısının ne kadar hazırlıklı olduğunu görmek için kaygısı azalmıştı biraz. Kitaplık vardı, iyi seçilmiş romanlarla dolu, aceleyle seçilmiş ama yine de akıllıca. Ateşe döndü, sandalyeyi çekti. Üşüyordu. Sonunda ne olacak, diye düşündü. Cevap veremedi. Kalktı, kapıya yürüdü, dinledi. Sessizlik. Yağmur başladı. Kiremitli çatıya düşen damlalar, bir şekilde dış dünyayla bağlantı kuruyordu bu ses. Küçük bir teselliydi. Annesinin yokluğunu ne zaman fark edeceğini düşündü. Sabah 9'dan önce keşfetmesi pek olası değildi. Ne yapardı? Polisi arar mıydı? O olağanüstü adam Tilizinli, onun kayboluşunu çözmeye çalışır mıydı? Bunu diledi içtenlikle. Peki ya Talham? Kendini Talham'ı düşündüğünü fark etti, sandığından çok daha fazla. Onu seviyordu. Bundan emindi. Ve korkuyordu ki o prodüksiyonsuz, şövalye kaptan da kendisine aşık olmuştu. Bu düşünceyle biraz sabırsızca başını salladı. Neden bir kadın, hoşlanmak istediğinde bile bir şeyden çekindi ki? Talham bu durumdan sorumluydu. Ama ona kızmıyordu. Hatta, aşkın hiçbir etkisini hissetmemiş biri olarak şunu kabul etmek gerekiyordu, bu durumdan bir parça memnundu. Haberini duyduğunda Talham'ın nasıl hissedeceğini düşünmek, bir şekilde teselli ediciydi. Küçük odada yukarı aşağı yürüdü. Yaklaşık yarım saat sonra kapı sessizce açıldı ve So içeri girdi. Masanın üzerine bir mektup koydu. "Bunu imzalayacaksın," dedi kısaca. Mektup Kaptan Talham'a hitaben yazılmıştı. Kısa ve konuya geliyordu. "Sevgili Kaptan Talham, şu an bazı kişilerin elindeyim. Senden yeşim bileziği geri vermeni istiyorlar, ki bu bileziği bildiğin gibi benden aldın. 48 saat içinde bunu yapmazsan öldürüleceğim ya da daha kötüsü başıma gelecek. Bu nedenle, bu gece saat 6'da Whitecombe Court, Coventry Street'te sizi bekleyecek bir haberciye bileziği teslim etmenizi rica ediyorum." Mektubu okudu ve adama baktı. "Ne garantim var ki?" diye sordu. "İmzalarsam ve Kaptan Talham bileziği getirebilirse, sen de sözünü tutacaksın ve beni serbest bırakacaksın." "Hiçbir garantin yok," dedi soğukkanlılıkla. "Sadece sözüm. Ama öyle bir noktadayım ki sözümü kanıt olmadan kabul etmek zorundasın." Uzattığı kalemi hemen almadı. Mektubu bir kez daha okudu. İmzalamakta bir zarar yoktu. Reddetmek durumu daha kötü yapabilirdi. Artık soğukkanlıydı. Adını imzaladı ve uzattı. Küçük bir eğilişle aldı. "Belki birkaç mektup yazmak istersin," dedi. "Masanın çekmecesinde kağıt var. Bu bekleme süresinde temizlemek istediğin bir yazışma varsa, şimdi tam zamanı." Sesi nazikti. En küçük bir alaycılık bile yoktu içinde. Sanki ona bunu geçici bir zorunluluk olarak kabul ettirmeye, gereksiz yere endişelenmemesi gerektiğini hissettirmeye çalışıyordu. "Peki ya Kaptan Talham bileziği bırakmayı reddederse?" diye sordu kız, sakin ama doğrudan bir sesle, "Ya da imkanı yoksa, bana ne olacak?" Adam omuzlarını silkti. "Hiçbir bahane kabul etmem," dedi. "Ne olursa olsun, reddetmek çok üzücü sonuçlar doğurur." Bu uğursuz sözlerle onu terk etti. Kapının yanında durdu. Dışarıdan sesler duyduğunu sandı. Hızlı, alçak sesler, heyecanlı bir tartışma. Kapı açıldı ve So içeri girdi, peşinden 4 Çinli. "Ceketini giy," dedi sertçe. "Hemen çıkmamız lazım." "Ne oldu?"
diye sordu. Ceketini giy, dedi, soruyu görmezden gelerek. 1 dakikan var. Tüm soğukkanlılığı dağılmıştı. Maskesine rağmen onu Çinli olarak tanıdı ve biliyordu ki bu ırkın bir üyesiyle tartışmaktan hiçbir şey kazanılmazdı. Yatak odasına geçti, pelerini giydi, şapkasını taktı ve çıktı. Erkekler bekliyordu. Hevesle Çince konuşuyorlardı. Seni su yoluyla küçük bir yolculuğa çıkaracağım, dedi So. Odadaki ışığı söndürdü ve sessizce yolu gösterdi. Boş deponun karşısına, iskelenin üzerine açılan büyük bir kapıya ulaştılar. Raylar üzerinde sessizce kayan sürgülü bir kapıydı. So önce çıktı. Kız peşinden gitti. Önünde dağınık bir iskele ve suyun soluk parıltısı vardı. So onu iskelenin kenarına yönlendirdi ve aşağıya baktı. Tekne yoktu. Döndü ve arkadaşlarına sert bir şekilde bir şeyler sordu. Kızın kalbi hızla atıyordu. İçgüdüsü ona yardımın geldiğini söylüyordu. Teknenin yokluğu en azından bir mola demekti. Çabuk, dedi So. Gel. Kolundan tuttu ve geri döndüler. Depoya, ahıra, ilk girdikleri kapıya koşar adım geldiler. Çıkardığın her ses, dedi, pişman olmaya zamanın olmayacak sonuçlar doğurur. Sürgüyü çekti. Kapı sessizce açıldı. Elini kızın koluna koydu. Eşiği geçmek için ayağını kaldırdı. Ve beyaz bir ışık dalgası onu sarstı. Sendeledi. Ellerini kaldır, dedi bir ses. Tilizininin sesiydi.